Gözlerini kapat ve kendini 17. yüzyılın ortalarında Avrupa'nın en ihtişamlı saraylarından birinde hayal et. Mesela Versailles Sarayı'nın devasa bir balo salonundasın. O meşhur tavandan sarkan dev kristal avizeler falan. Aynen. Etrafta uçuşan ipek kumaşlar, altın varaklı aynalar var. Arka planda böyle kusursuz bir klasik müzik çalıyor. Dışarıdan bakınca o loş ışığın altında her şey insanlığın ulaşabileceği en estetik lüks tablosu gibi görünüyor. Tabii, uzaktan bakınca öyle. Kesinlikle uzaktan. Ama o salona gerçekten adım attığını, yani o insanların arasına karıştığını düşün şimdi. Burnuna bir koku gelmeye başlıyor. Parfüm falan değil bu. Çiçek kokusu hiç değil. Haftalarca güneşte beklemiş o çürük koku değil mi? Ya evet, çürümeye yüz tutmuş ağır bir hayvansal yağ kokusu bu ve gözlerini biraz daha kısıp o asilzadelerin kafalarındaki devasa, beyaz, pudralı peruklara dikkatlice baktığında saç tellerinin arasında hareket eden şeyler görüyorsun. Gerçekten kabus gibi bir manzara. Evet, fareler. Bildiğimiz fareler dolaşıyor orada. Bugün seninle, yani tarihsel gerçeklerin o cilalı yüzeyini kazımayı seven dinleyicimizle birlikte insanlık tarihinin en tuhaf statü sembollerinden birini masaya yatırıyoruz. Bu devasa beyaz perukların arkasındaki inanılmaz hikaye. Ve baştan uyaralım, bu öyle güzel kokulu bir moda tarihi incelemesi falan olmayacak. Kesinlikle olmayacak çünkü elimizdeki kaynaklar, notlar, yani bunlar bize estetikten ziyade tiksinlerici salgınları, devasa kraliyet egolarını ve inanılmaz hijyen facialarını anlatıyor. Tam bir hayatta kalma ve gösteriş mücadelesi aslında. Aynen öyle. İnsanoğlunun diğerleri üzerinde üstünlük kurma çabasının onu fiziksel olarak ne kadar absürt durumlara sokabileceğini göreceğiz bugün. Tamam, hadi bunu biraz açalım o zaman. O balo salonundan çıkıp kel kafalar, bitler ve hayvan yağıyla dolu bu zaman yolculuğuna başlayalım. Ama hikayenin başına dönmek için coğrafyayı biraz değiştirmemiz gerekiyor galiba, değil mi? Evet, hem coğrafyayı hem de zamanı bayağı bir geriye sarmamız lazım. Antik Mısır'a gidiyoruz, kavurucu sıcakların ve çöllerin ortasına. Bak, peruk deyince aklıma hemen Avrupa sarayları geliyor benim. Ama Mısır'da bu işin gösterişle falan alakası yokmuş başlarda. Tamamen mantıklı bir sebebi var, doğru mu anlıyorum? Kesinlikle, yani Mısır'daki çıkış noktası tamamen hayatta kalma stratejisi. İklimi bir düşün, o inanılmaz sıcakta kafanda doğal gür saçlar uzatmak kelimenin tam anlamıyla bir işkence. Sürekli terleyen bir kafa derisi, of, dayanılmaz yani. Sadece terlemede değil asıl mesele. O terli ve saçlı kafa derisinin yarattığı asıl büyük tehdit parazitler. Yani bitler. Bit salgınları. Evet, o dönemde bit sadece basit bir kaşıntı sebebi değil ki. Çok ciddi hastalıkları taşıyabilen ve kontrol edilmesi imkansız olan bir halk sağlığı problemi. İnsanlar da bu parazit istilasından kurtulmak için en mantıklı şeyi yapıyorlar. Yuvalarını yok ediyorlar. Aynen öyle. Bütün o saçı kadın, erkek, çocuk demeden usturayla sıfıra vuruyorlar. Biyolojik bir tehdide karşı çok akılcı bir adım aslında. Ama yani saçı tamamen kazıttığın an bu sefer de Mısır'ın o tete yakıcı güneşiyle baş başa kalıyorsun. Güneş yanıkları falan başlıyor bu sefer de. İşte yeni kriz orada patlak veriyor. Bedenimiz o saçı boşuna geliştirmedi sonuçta. Güneşten korunmak için de insanlar peruğu icat ediyorlar o güneşin altında beyinleri kaynamasın diye. Bu bana bugünün dünyasında dışarı çıkarken taktığımız UV korumalı termal şapkalar falan gibi geliyor. Son derece işlevsel fakat kafama takılan bir şey var burada. Nedir? Ya madem tek amaç sıcaktan korunmak, güneşin deriyi yakmasını engellemek, neden en kolay yoldan serin tutan keten bir bezi kafalarına sarmadılar da yapay saç yapma zahmetine girdiler? Yani saçı taklit etme ihtiyacı nereden çıkıyor? İşte burası gerçekten büyüleyici olan kısım. İnsan doğasının o kırılma noktası diyelim. Sadece serinlemek isteselerdi, dediğin gibi bir bez parçası işi çözerdi. Ama Mısır'daki bu peruk hamlesi, tarihteki ilk yapay kişisel bakım ve prestij hamlelerinden biri aslında. Yani işin içine statü giriyor. Aynen. İnsanoğlu doğaya karşı verdiği o mücadeleyi basit bir korunma aracını bile anında statüye dönüştürmeye çok meyilli. Keten bir bez, herkesin bulabileceği bir şey, basit ama saçı taklit eden karmaşık bir peruk. Ciddi bir zanaat istiyor. Emek ve para demek bu. Tabii, işin içine maliyet giriyor. Anladım.
Kaynaklara baktığımda bu sınıfsal farkın doğrudan materyale yansıdığını görüyorum zaten. Mesela zenginler, firavunlar falan tamamen gerçek insan saçından yapılmış peruklar kullanıyor. Evet, aralarına bal mumu falan katarak şekillendiriyorlar bir de onları. İnanılmaz pahalı şeyler. Ama piramidin alt tabakasına indiğinde o sıradan halk güneşte kavrulmamak için palmiye yapraklarından ya da bitki liflerinden peruk örüyor. Yani sokağa çıktığında kafandaki şeyden senin hangi sınıfa ait olduğun anında anlaşılıyor. Kesinlikle. Mısır için bu zorunluluktan doğmuş olsa da materyalin kendisi tamamen statü temsiline dönüşüyor. İnsanın o doğal olandan kopup yapay olanla kendini nasıl yeniden tanımladığını gösteriyor bize. Çok acayip gerçekten. Ama şunu unutmayalım, Mısır'daki bu durum yine de rasyonel bir temele dayanıyordu. Asıl delilik yüzyıllar sonra bu akımın Avrupa'ya taşınmasıyla başlıyor. İşte işler burada gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü Fransa saraylarına gittiğimizde ortada güneşten korunma gibi mantıklı bir gerekçe yok. Hava soğuk zaten. Peki o Mısır'daki mantıklı sebebin yerini Avrupa'da ne alıyor? Tamamen kişisel bir kompleks. Değil mi? Bir kralın sarsılan özgüveni. Fransa kralı 13. Louis'den bahsediyoruz. Evet, tarihin akışını değiştiren o meşhur kişisel zafiyetler. 13. Louis henüz 17 yaşındayken o meşhur lüle lüle saçlarını kaybetmeye başlıyor. 17 yaş çok erken ya. Hastalık yüzünden falan mı acaba? Genetik mi yoksa dönemin hastalıklarından biri mi kesin değil ama kellik o dönemde yaşlanmanın ve güçten düşmenin en büyük işareti. Düşünsene, Fransa kralısın, gücün tek sembolüsün ama aynaya her baktığında zayıflığını görüyorsun. Ve Louis bu durumu gizlemek için devasa peruklar takmaya başlıyor. Sonra iş iyice çığırından çıkıyor çünkü ondan sonra gelen 14. Louis bunu bütün saray için mecburi bir modaya dönüştürüyor. Aynen öyle. 14. Louis de saç problemi yaşamaya başlayınca durumu devlet meselesi haline getiriyor. Sarayda kraldan daha iyi görünmek ya da peruksuz gezmek resmen bir saygısızlık, bir sadakatsizlik testi gibi algılanıyor. Sırf kral kel görünmesin diye hiçbir saç problemi olmayan gencecik soylular bile kendi gür saçlarını saklayıp kafalarına bu devasa yapıları geçiriyorlar. Çok komik aslında. Tam bir saray dal kavukluğu, evet. Ama işin içine giren başka bir felaket daha var o dönemde. Bütün Avrupa'yı kasıp kavuran bir salgın patlak veriyor. Şu meşhur bit salgını. Mısır'daki dostumuz geri döndü yani. Sadece bit de değilmiş gerçi. Frengi falan da var. Saç dökülmesine yol açan bir sürü hastalık. Kesinlikle halktan soylulara kadar herkes bitleniyor o dönem. Kaşıntıdan duramıyorlar. Ve Mısır'daki aynı refleksi gösterip saçlarını kazıtıyorlar. Bak buraya kadar anlıyorum, mantıklı. Ama dur bir saniye, kendi saçlarını bitlendiği için kesip atıyorlar, sonra gidip başka insanların, atların, keçilerin kıllarından yapılmış perukları kafalarına geçiriyorlar. Evet, tam olarak öyle yapıyorlar. Bir de dönemin doktorları, tıp otoriteleri falan bunu Avrupa'nın en hijyenik çözümü olarak sunuyor. Lütfen bana bu mantığı açıkla. Kendi saçını pis diye kesiyorsun, sonra başkasının kılından yapılmış devasa bir kütleyi takıyorsun ve bunun adı hijyen mi oluyor? Büyük resme bağlarsak, yani bugünün penceresinden bakınca inanılmaz bir mantık hatası bu. Ama 17. yüzyıl Avrupa'sının hastalıklara bakış açısına inmemiz lazım. O dönemde suyu ve sabunu kullanarak yıkanmak tehlikeli bir cehalet olarak görülüyordu. Su tehlikeli mi görülüyordu? Nasıl yani, bildiğimiz banyo yapmak mı? Evet, miyazma teorisi diyorlar buna. Tıp otoriteleri banyo yaptığında özellikle sıcak suyun cildindeki gözenekleri açacağına inanıyordu. İnanılmaz. Ve havada asılı duran miyazma dedikleri o zehirli, hastalıklı buharların o açık gözeneklerden vücuduna girip seni öldüreceğini düşünüyorlardı. Krallar bile hayatlarında sadece birkaç kez yıkanıyordu. Yok artık. Sadece birkaç kez mi? Evet, o da çok sıkı doktor kontrolünde. Yani insanların hijyenden anladığı şey bedeni yıkamak değil, kiri görünmez kılmakta o dönemde. O zaman peruk onlara psikolojik bir rahatlama sağladı aslında. Bit benim saçımda, tenimde değil, perukta diyorlar yani. Aynen öyle. Gerekirse peruğu uşağıma veririm, gider temizler ya da kaynatır diye düşünüyorlar. Problemi kendi bedeninden izole edip dışsallaştırıyorlar akıllarınca. Bir şekilde birleşiyor diyebilir miyiz? Bu mantıklı mı sorusu tamamen ortadan kalkıyor.
Yerine bu beni kralın gözdesi ve zengin gösteriyor mu sorusu geliyor. Kesinlikle öyle. Bir liderin kellik korkusu ve çarpık bir hijyen anlayışı koca bir kıtayı manipüle ediyor. Fakat Fransa'daki bu çılgınlık İngiltere'ye sıçradığında bambaşka, çok daha kurumsal bir şeye dönüşüyor. Şu İngiltere meselesi. Kurumsal bir güce ve hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçasına dönüşmesi değil mi? İngiliz mahkemelerindeki o ağır, beyaz, lüleli hakim ve avukat perukları. Evet, popüler kültürde bile hala sık sık karşımıza çıkar o peruklar. Kaynaklarda gördüğüm kadarıyla bu geleneğin kökleri tamamen Fransa'daki o salgınlara dayanıyor. Ama İngilizler bunu alıp resmen bir ölçü birimine, bir güç gösterisine çevirmişler. Peruğun boyutu senin toplumdaki yerini gösteriyor. Çok doğru. Ne kadar büyük peruk o kadar çok güç demek o dönemde. Big wig yani büyük peruk deyimi bile gücü elinde tutan insanları tanımlamak için kullanılıyor İngilizce'de hala. Yani bu 17. yüzyılda kafanızda devasa lüks bir spor araba taşımak gibi bir şeydi, öyle mi? Kafanızdaki yapay saçın hacmi, banka hesabınızın veya siyasi nüfuzunuzun büyüklüğünü gösteriyordu sanki. Harika bir benzetme. Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Otoritenin neden çoğu zaman böyle fiziksel olarak rahatsız edici, devasa üniformalarla inşa edildiğini düşünmek lazım. Neden sence? Yani o hakimin kafasındaki devasa şey ona ne katıyor? Bir hakimin kafasından çok daha büyük olan, omuzlarına inen o ağır peruğu taktığını düşün. O ağırlığı kafasına geçirdiği an sıradan bir insan olmaktan çıkıyor. Kişisel kimliği siliniyor. Adeta yasanın ta kendisine mi dönüşüyor? Aynen öyle. O doğal olmayan devasa kütleyle sana yukarıdan baktığında karşında bir insan değil, sistemin sarsılmaz gücünü görüyorsun. Ne kadar rahatsız ediciyse temsil ettiği kudret de o kadar erişilmez görünüyor. Çok mantıklı. İhtişam, güç, yasa hepsi o perukta toplanıyor. Ama şimdi seni dinleyen dostumuzu uyarmamız lazım. Çünkü midesini sağlam tutması gereken o kısma geliyoruz. Ah evet, o ihtişamın arkasındaki korkunç gerçekleri. Çünkü uzaktan bakıldığında zenginliği ve asaleti temsil eden bu devasa yapıların yakından bakıldığında ne kadar iğrenç bir faturası olduğunu konuşacağız. O devasa perukları öylece kafana koyup gezemezsin değil mi? Bunların dik durması lazım. Kesinlikle. O dönemde saç spreyi falan yok tabii. Kuaförler o lüleleri sabitlemek için pomad dedikleri bir karışım kullanıyorlar. Ve bu pomadın ana maddesi de hayvansal yağ. Koyun yağı, sığır yağı, bulurlarsa ayı yağı. Peruk, kelimenin tam anlamıyla kalın bir hayvan yağı tabakasıyla sıvılıyorlar resmen. Ve düşün, o yağ oda sıcaklığında bir de kafanın yaydığı o ısıyla birleşince günlerce bekliyor. Çürümeye başlıyor tabii, acılaşıyor ve iğrenç bir et kokusu yayıyor etrafa. Peki kuaförler o ağır, çürük et kokusunu bastırmak için ne yapıyor? Üzerine kilolarca buğday unu veya tebeşir tozu boca ediyorlar. Bildiğimiz mutfaktaki buğday unu yani. İnanılmaz. Pudralama dedikleri o çok havalı duyulan işlem aslında kafandaki çürük yağı unla kaplamak. Gerçekten kimyasal bir kabus. Kafanda hayvan yağı var, ısı var, üzerine gıda maddesi dökülmüş. Bir de o dönemin demin bahsettiğimiz miyazma teorisini, suyun ölümcül görüldüğünü hatırla. Bu peruklar öyle her gün falan yıkanmıyor. Yıkanmıyor derken aylarca yıkanmadığı oluyormuş ya. Çıkarıp kenara koyuyorlar, ertesi gün o pis çürük haliyle tekrar takıyorlar kafalarına. Haliyle sonuç ne oluyor? O yağlı, unlu, sıcak yapı, Fareler için açık büfeye dönüşüyor. evet, Versailles Sarayı'nın koridorlarında, Londra sokaklarında dolaşan fareler için 5 yıldızlı bir otel oluyor o peruklar. Kayıtlarda okudum, yüzlerce dolarlık ipek elbiseler giyen aristokratların kafalarında fareler yuva yapıyormuş resmen. Geceleri fareler perukları yemesin diye özel tel kafeslerde saklıyorlarmış hatta. Şaka gibi. Gündüz o kafanda yürüyen parazitlerle, saç tellerinin arasına saklanmış farelerle sosyalleşiyorsun, vals yapıyorsun, devlet yönetiyorsun. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor Allah aşkına? Mısır'da sadece bitlerden kaçmak için usturaya vurulan kafalar
Avrupa'nın göbeğinde insanların kendi rızasıyla kafalarında yürüyen bir fare oteli inşa etmesiyle sonuçlanıyor. Bu kara mizah değil de nedir? İşte bu grotesk manzara, insanın lüks ve statü uğruna sağduyuyu, mantığı, hatta temel biyolojik sağlığını nasıl tamamen göz ardı edebileceğini gösteriyor bize. Psikolojideki sosyal itaatin en dramatik hali bu. Yani toplumdan dışlanmaktansa kafamda fare taşırım daha iyi mi diyorlar. Tam olarak öyle diyorlar. Düşünsene, o peruğu çıkardığın an asaletini, toplumdaki yerini kaybediyorsun. Soylu bir çevreden dışlanma korkusu o kadar ağır basıyor ki fare ısırığı statü kaybından daha az can yakıcı bulunuyor o dönemde. Fare ısırığı statü kaybından daha az can yakıcı bulunur. Sanırım bu konuyu tek bir cümleyle özetlemek istesek tam olarak bu olurdu. Baştan sona inanılmaz bir trajikomedi. Lüksün bederi dediğimiz kavramın 17. yüzyıldaki tam karşılığı bu işte. Gerçekten öyle. Başta Mısır'da kavurucu güneşten korunmak için mantıklı bir hayatta kalma aracı. Sonra Fransa'da kel bir kralın özgüven kalkanı ve çarpık bir hijyen illüzyonu. Sonra İngiltere'de devasa bir gücün hukuki ölçü birimi ve en sonunda hayvan yağıyla sıvanmış, farelere açık büfe olmuş iğrenç yuvalar. Tarih hep aynı şeyi gösteriyor aslında. Modalar değişiyor, materyaller değişiyor ama insanın o statü uğruna katlandığı akıl dışılıkların özü pek değişmiyor. Kesinlikle. Ve tam da bu nokta bizi dinleyen dostumuza doğrudan bir soru sormamı gerektiriyor. Şu an bu yağlı, unlu, fareli tarihi dinledikten sonra eminim içinden ben olsam hayatta takmazdığım iğrenç bir şey bu diyorsundur. Demesi çok kolay tabii bugünden bakınca. Aynen öyle ama o dönemin toplumsal baskısını bir düşün. Etrafındaki herkes bunu asaletin tek sembolü olarak görüyor. Takmazsan dışlanacaksın, statünü kaybedeceksin. Dürüst ol, o dönemde yaşasaydın sırf toplumda üst statüde görünmek, o balolara kabul edilmek için kafanda farelerin yuva yaptığı o yağlı peruklardan birini takar mıydın, takmaz mıydın? Yani insanın o sürüye uyum sağlama dürtüsünü hafife almamak lazım. Bence pek çok insan o baskı altında o peruğu seve seve takardı. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Bunu kendi kendine bir düşünmeni isterim. Ama programı kapatırken sana asıl bırakmak istediğim kışkırtıcı düşünce şu. Bugün 21. yüzyılda yaşıyoruz değil mi? Kendimizi inanılmaz rasyonel, bilimsel ve steril sanıyoruz. Öyle olduğumuza inanmayı seviyoruz diyelim. Peki bugün modern dünyada lüks, hijyen veya moda adı altında körü körüne uyguladığımız, bize son derece normal gelen ama aslında çok mantıksız olan alışkanlıklarımız neler? Bundan tam 300 yıl sonraki insanlar dönüp bizim bugünkü tarih kayıtlarımıza baktıklarında tıpkı bizim o fare yuvası peruklara baktığımız gibi dehşete düşerek bunu kendilerine nasıl yapmışlar, ne kadar iğrenç ve absürt diyeceği o modern statü sembollerimiz sence hangileri? Çok iyi bir soru. Bugünün görünmez perukları neler acaba? Kesinlikle. Bugünün parazitli perukları modern hayatımızın neresinde saklanıyor? Bunu bir düşünmeni istiyoruz. Belki de sandığımız kadar rasyonel değilizdir, kim bilir. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kalın.